Kramnik serisinin son bölümüyle karşınızdayım. Sizleri 1994 yılına götürüyorum. Beyazlarda Vladimir Kramnik, siyahlardaysa Geri Kasparov. Hazırsanız oyuna başlayalım. Kramnik oyuna at F3 hamlesiyle başlıyor. Ret açılışı, at F6, D5 ve E4 karelerini kontrol ediyor. C4, D5 karesini kontrol etti. G6, fili için G7 karesinde yer açtı. At C3, D5 ve E4 karelerini kontrol ediyor. Fil G7, fili uzun çapraza yerleştirdi. E4, Kasparov'un D5 hamlesiyle Grunfeld savunmasına girmesini engelledi. D6, E5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açtı. D4, merkeze piyon yerleştirdi. Filin çaprazını açtı. Kısa rok, şahını güvenli konuma getirdi. File E2, roku hazırladı. E5, merkez D4 piyonuna hücum ediyor. D5, alan kazanıyor, merkezi kapattı. At B D7, at C5 ya da B6 karesine manevra edilebilir. File E3, C5 karesini kontrol ediyor ve vezir D2 gelip uzun ok atabilir. At G4, file alarak piyon yapısını bozmak istedi. Fil G5, veziri istedi. F6, araya taş kapattı, fili istedi. Fil H4, fil istekten çıktı. H5, G4 atını desteklerken şah kanadından alan kazanıyor. At D2, filin çaprazını açtı. Atı kırıp G4'ten piyon kazanmak istedi. At H6, atı tehditten çıkardı. Kasparov G5 H6 sürüşleriyle fili sıkıştırmak istedi. F3, E4'ü desteklerken F2 karesinde fili için yer açtı. At F7, at tahtanın kenarında kalmıştı. Atı oyuna sokuyor. Vezir C2, vezirini gelişti, uzun rok hazırladı. Fil H6, ata baskı uyguladı. Uzun rok, şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. C5, Kramnik'i geçerken almaya kışkırtıyor. D alır C6, B alır C6. Değişimler sonunda Kramnik yarı açık D dikeyine sahip olurken Kasparov yarı açık B dikeyine sahip oluyor. Şah B1, profilaktik hamle aşmazdan çıktı. A5, ters kanada roklarda taraflar rakibinin şahının olduğu dikeylerden piyon sürüşleriyle rakip şaha saldırır. At A4, A5'i bloke ederken B6 ve C5 karelerini kontrol ediyor. C5 sürüşünü hazırladı. C5, Kramnik'in C5 sürüşünü fiziksel olarak engelledi ama D5 karesinin kontrolü Kramnik'e geçti. At C3, at görevini tamamladı. Şimdi D5'e yerleşmek istiyor. Fil E3, fil D4 karesine yerleşmek istedi. At D5, at zayıf kareye yerleşti. Fil D4, Kasparov da filini zayıf kareye yerleştirdi. At B3, file baskı uyguladı. Fil B7, fili uzun çapraza yerleştirdi. Gerekli durumda atı kırabilir. At alır D4, fili alıyor. C alır D4. Bu alışla birlikte Kasparov C5 karesinin atı için yer açtı ve D4 ile geçer piyon elde etti. F4, E5 hücum etti. Kale B8, kalesini yarı açık B dikeyine getirdi. Şahı hedef alıyor. Kale H1, kalesinin açılması muhtemel olan F dikeyine getiriyor. At H6, C5. Kramnik C6 ile çatal atmak istedi ve C4 karesinde fili için yer açtı. Fil alır D5, atı kırıyor. E alır D5, fili aldı. Artık Kramnik F5 karesini kontrol etmiyor. At F5. At F5 karesine yerleşti. Fili istedi. Kramnik'ten mükemmel bir fil fedası geliyor. F alır E5, çift ünlem. Fili bıraktı. At alır H4. E alır D6. Kramnik alet geride ama piyon ordusu çok tehlikeli duruyor. Bu piyonlar ilerleyerek ciddi tehditler oluşturabilir. At E5. G6'yı korudu. Kale alır D4. D4'ü aldı, atı istiyor. At F5. At istekten çıktı ve kaleyi istedi. Kramnik'ten mükemmel bir kalite fedası geliyor. Kale alır F5, çift ünlem. G alır F5. Vezir alır F5. Kasparov'un şahının etrafındaki kareler zayıfladı. Şah G7. F6'yı destekledi ve G6 karesini kontrol etti. Fil alır H5. Bilgisayar beğenmese de pratikte güzel bir hamle. Kale H8.
Kasparov'dan oyunu kaybeden hamle geliyor. Kramnik bu hatayı affetmiyor. Kale G4, çift ünlem. İkinci kalite fedası. Bu kale alınırsa at alır G4. Kramnik 2 hamlede mat eder. Vezir G6 şah. Şah F8 sorunlu. Vezir F7 ile Kramnik mat ederdi. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Kale G4. Şah F8. Şah istekten çıktı. Vezir E6. D6'yı korudu. C6 sürüşünü hazırladı. Kale B7. Kasparov kalesiyle 7. yataydan savunma yapmak istiyor ama konum çaresiz. C6. Tempo ile kaleyi istedi. Kasparov'dan kale fedası geliyor. Kale alır B2. Kasparov oyunu karıştırmak istiyor. Kramnik hata yaparsa sürekli şahlarla oyunu beraberliğe taşıma şansı olabilir. Şah alır B2. Kaleyi alıyor. Vezir B6. Şaha saldırdı. Şah A3. Vezir B4 yok. Bu konumda G4'teki kale B4 karesini kontrol ediyor. Vezir C5. Bu konumda Kramnik'e üstünlük veren tek hamle var. Şah B3 ya da Şah B2'ye giderse oyun beraberliğe gider. Şah A4. Şah istekten çıktı. Vezir C2. Şaha saldırıyor. Şah B5. Şah geçer piyonlarının yanına doğru yolculuğa çıktı. Vezir B2. Şaha saldırdı. Şah A6. Vezir E2. Şaha saldırdı. Şah B7. Kasparov kale H7 hamlesiyle şaha saldırıyor. Kramnik D7 sürüyor ve Kasparov oyunu terk ediyor. Bu konumda bilgisayar 12 hamlede mat veriyor. Kasparov'un şah çekişleri bitecek. Halihazırda Kramnik'in vezir E8 mat tehdidi var ve piyonları sürerek vezir terfi edebilir. Yapılacak bir şey yok. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.